Bir gün işte Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak hayalim var. 2018'de ben yarışları bırakmayı düşünmüştüm. Çünkü adamların artık motoru kötüleyebilecek bir şeyleri yok. Kötü dedikleri motor kazanıyor şu an. Hayalini hiç kurmadım. Çok uzaktı. Şampiyonluğu bile hiç düşünmüyordum yani. Herkesin yorumu şuydu: sen manyak mısın? Kariyerini bitireceksin. Prometyon yetkili bölge bayisi Maresen Otomotiv sunar. Merhaba değerli izleyenler, Rafine Sohbet'e hoş geldiniz. Her açılışta aynı şeyi söylüyorum. Çünkü her açılışta yeni, çok kıymetli bir konuğum için size merhaba diyorum. Bu bölümünde çok özel bir konuğu var ama öncesinde aşina olduğunuz hatırlatmayla başlayacağım tabii ki. Programlarımızda her hafta ağırladığımız misafirlerimizi size ulaştırabilmemiz için mutlaka abone olmanız ve tabii ki bildirimlerinizi açmanız gerekiyor. Bize de geri bildirimlerinizi yaparsanız ona göre sizlerin de istekleri doğrultusunda biraz daha program içeriklerimizi şekillendirebilelim deyip hızlıca dönüyorum. Bugünün çok kıymetli konuğuna Toprak Razgatlıoğlu ile birlikteyiz. Akyazı'dayız. Kenan Sofuoğlu pistindeyiz Akyazı'da. Çok teşekkür ederim öncelikle bizi burada misafir ettiğin için. Ne demek? Hoş geldin. Aslında evinize hoş geldiniz. Evet, ben Sapanca'dan geldim. Beni ekip aldı. Ben de burada olduğum için yılın büyük bölümünde bir hemşehrilik durumu da var. O yüzden ben böyle ayrıca heyecanlıyım. Nasılsın? Vallahi iyiyim. Teşekkür ederim. Siz geldiğinizde o sırada zaten antrenmana Evet. başlamıştık. Antrenmanımızı da yaptık. Şu an çok rahatım. Yani ben motora bindiğim zaman gerçekten çok rahatlıyorum, öyle diyebilirim. Havalar güzel olduğunda rutin bizim hep her gün yaptığımız antrenmanımız var. Onları yapıp aslında bir nevi, yani benim bir işim olduğu için motosiklet, yani işimi yapmış oldum şu an. Günü kapattım. Çok rahatım. Ve sizden beraber şu anda işte röportaj yapmaya başladık. Yani öncelikle tabii ki de hoş geldiniz. Aslında burası birazcık benim dünyam diyebilirim. Biz işte Kenan abiyle yaklaşık 2014-2015'ten beri bu pistte hep beraber antrenman yapıyoruz. Benim aslında genel olarak Sakarya'dayken en fazla vakit geçirdiğim yer diyebilirim. Yani yarışıyor olsak da tabii ki de ülkemizi temsil ediyoruz, başarılar elde ediyoruz. Bu başarıların arka tarafı aslında burası diyebilirim. Çünkü bütün antrenmanlarımızı burada yapıyoruz. Gününün tabii yani profesyonel sporcuların, özellikle bu seviyede profesyonel sporcuların herhangi bir branş ayırmaksızın söylüyorum. Zaten günlerin çoğu antrenman yaparak ve tesislerinde neyse antrenman yaptıkları yer orada geçiyor. Dolayısıyla senin için de tabii ki ağırlıklı olarak vakit geçirdiğin yer burası. Aynen. Ben de burada doğdum, büyüdüm çok yakında. Ama hiç buraya gelme fırsatım olmamıştı. Benim için de o yüzden ayrıca bir fırsat, belki başlarım diye de böyle ufak toprağa sorular soruyorum. Siz başladınız zaten, ilerletirsiniz en fazla. Ya umarım yardımcı olursam boş vakitlerimde seve seve. Artık bu hemşeri olarak bir toprağın torpiliyle burada ben de bakalım bir motor hayatıma başlarım belki. Şimdi gününün nasıl geçtiğini tahmin ediyorum, yani senin de söylediğin gibi çoğu burada geçiyor. Ama sen Sakarya'da yaşıyorsun. Evet. Sakarya'dan ayrılmayı hiç düşünmedin anladığım kadarıyla. Hep buradasın. Benim şöyle, aslında Alanya'da doğdum. Hı-hı. Çünkü 90 yılında ailem tatile gidiyor Alanya'ya. Orayı çok beğeniyorlar. Hı-hı. 91 yılında yerleşiyorlar oraya. 96'da da ben orada doğuyorum. Çünkü babam artık işini, her şeyini oraya kuruyor. Aile tamamen Sakaryalı. Tabii daha sonrasında benim motosiklet işi biraz daha profesyonele döndüğü zaman da ben Kenan abiyle aslında daha çok abi kardeş ilişkisi başladı ve daha sonrasında Sakarya'ya yerleştim. 10 yaşındayken aslında benim anne baba ayrılmıştı. Annem Sakarya'ya geri dönmüştü buraya. Bir yandan da aslında güzel oldu. Çünkü Sakarya'ya geldim. Hep gel git yapıyordum Alanya'dan Sakarya'ya. Daha sonrasında daha da profesyonele dönmeye başlayınca artık ben burada kalmaya başladım. Yani sezonun başladığı zaman annemin yanında, burada işte daha rahat antrenmanlara gidip geleyim diye burada kalıyordum. Daha sonrasında da işte bir ara verildiğinde tatil amaçlı işte Alanya'ya gidiyordum daha çok. Ve bu şekilde başlayınca artık ben hayatımı biraz daha buraya taşıdım. Çünkü artık neredeyse her gün Kenan abileyiz ve her gün burada antrenman yapıyoruz. Tabii ki de Alanya'yı özlüyorum ama Alanya'ya gidince de artık Sakarya'yı çok özlüyorum. Yani çok güzel oldu. İki taraflı aslında tatil için artık Alanya'yı kullanıyorum diyebilirim. Ama iki tarafın da tabii ki de tadı başka. Sakarya'da yaşıyorum, annemle beraber kalıyorum.
Yani Sakarya'da gerçekten çok seviyorum. Özellikle tabii ki de işimden dolayı antrenmanları burada yaptığım için genel olarak tabii Sakarya'da hep vakit geçiriyorum. Çok artık tanıdıklarım da oluştu burada. Çünkü tamamen ben 2018 yıllarına doğru yerleştim Sakarya'ya. Yani 2017'nin sonlarına doğru. Daha yeni böyle insanları tanıyorum ve gerçekten çoğu kişiyi tanıyorum. O yüzden Alanya'dan sonra da artık Sakarya'da bir evim oldu tamamen benim. Çünkü Alanya'da doğduğunuz için çoğu insanı, çoğu arkadaşımızı aslında orada edindik ama Sakarya'da artık benim için bambaşka bir şey oldu. Sakarya halkı sıcakkanlıdır zaten. Bir de yani sen Sakaryalısın, üstüne bu kadar başarılı bir sporcusun. Ben hep duyuyorum yani burada olduğunuzda, şimdi Sakarya'da olduğum için ben de hep duyuyorum. Mesela fizyoterapiye gidiyorum, bir şekilde toprak konusu geçiyor. İşte spor salonuna giden arkadaşım oluyor, bir şekilde toprak konusu geçiyor. Yani Sakarya'da da sana muazzam bir alaka, muazzam bir sevgi var. Böyle hani zaman zaman diyorum toprak sokağa çıkmaktan imtina ediyor mudur acaba? Şu an iyiyim, şu an sorun yok aynen. Şu an iyiyim. Tabii ileride ne olur bilmiyorum ama ben şeyi seviyorum yani hani Sakarya'da gezmeyi, bazen yürürüm, işte genelde arabayı tabii kullanıyorum. Bazen motosiklete biniyorum ama hani hiçbir zaman şeyim yok böyle hani insanlardan kaçayım da hani insanlar beni görmesin tarzında hiçbir zaman öyle bir şey oluşmadı. İnsanlarla böyle içinde iç içe olmayı çok seven biriyim. Belki de o yüzden çoğu kişi seviyor. Ya bir de biliyorsunuz bizim böyle sporda veyahut da tanınan bir insanda şöyle oluyor. Yani dışarıdan bakıldığında ya bu artist falan diyebiliyorsunuz çok kolay bir şekilde ama yüz yüze geldiğimizde veyahut da azıcık da olsa bir muhabbet edildiğinde ya bu nasıl şampiyon diyorlar mesela. Ama aslında bu bakıldığı zaman genel olarak... Bir şey söyleyeceğim ben dedim, yemin ediyorum dedim. Ama genel olarak aslında yani bütün sporcularda geçerli bir şey. Yani çoğu sporcu tabii ki de dış görünüş farklı oluyor ama konuştuktan sonra tamamen bambaşka biri olduğunu anlıyorsunuz. Ama bizim genel insanımızda aslında önyargı çok var. Ama mental olarak belli seviyeye geçmiş sporcularda bence kesinlikle o olgunluk oluyor. Yani yaptığı işi iyi yapmanın getirdiği popülarite olduğunun farkında. Dolayısıyla çok böyle o egolar yükselmiyor o zaman. Mesela bizim ekipte katılacaktır. Alex de Souza çekmiştik biz. Hı hı. O da mesela bütün ekibin çok şaşırdığı bir isimdi. Yani nasıl bu kadar sakin, nasıl bu kadar işte ya bence şundan dolayı olabilir. Yani çoğu insanlar aslında ayırabiliyor. Şimdi karakterle aldığı o ünvanlar, başarıları ayırabilirsen zaten senin oradaki insanlığın ortaya çıkıyor. Ben de bunu çok güzel yapabiliyorum. Çünkü bizim kazandığımız dünya şampiyonluğu veya da popülarite bir gün gidecek bir şey. Ama senin o karakterin her zaman kalacağı için sen o karakterini ne kadar sağlam tutabilirsen insanlar seni aslında o şekilde tanıyacak. Yani senin o dünya şampiyonluğunu tanımayacak. O yüzden benim en çok dikkat ettiğim ve bugüne kadar değiştirmemek için mücadele ettiğim bir şey o yani. Peki mental olarak böyle bir destek alıyor musun ya da bir mentorun, hani şimdi Kenan Sofuoğlu ile çalışıyorsun ama onun dışında böyle profesyonel sporcuların, çünkü sizin yaptığınız spor itibariyle de aslında mental olarak ciddi desteğe ihtiyacınız var. Dolayısıyla sen mesela hem kariyerini belirlerken nasıl yöneteceksin psikolojini, onun dışında iniş çıkışlarını nasıl yaşayacaksın, o bir mentor desteği alıyor musun? Öyle aslında ben Kenan abiyle daha çok genelde çalışıyorum bu mental kısmını. Çünkü Kenan abi gerçekten o mental kısmında kendini çok ilerletmiş bir sporcu. Çünkü kendisinden de yaşadığı şeyleri çok rahat bir şekilde başka tarafa aktarabiliyor. Bir yandan da aslında yaşamışlık var. Çünkü uzun yıllardır motosiklet sporuyla uğraşıyorum ve özellikle son 2 senedir mental açıdan kendimi daha çok kontrol edebiliyorum. Tabii ki de profesyonel değilim. Veyahut da her yarış hafta sonu yani istediğim gibi kendimi kontrol edeceğim diye bir şey yok. Ama genel olarak %80, %90 kendimi kontrol edebiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Mesela şampiyonluk yarışına çıkacağız. Yani son 2 tane haftamız kaldı. Ama kafamda şampiyonluk düşünmüyorum. Kafamda sadece şu anda Portekiz yarışım var ve Portekiz yarışına gidip birinci olma hayalim var. Yani sadece düşündüğüm şey o. Eğer şampiyonluğu çok düşünürsen, kafaya takarsan zaten o motosikleti de süremiyorsun. Yani bir nevi aslında kendimi biraz daha burada geliştirebiliyorum. Mental açısından tabii ki de Kenan abiyle beraber de bu işi tartışabiliyoruz kolay bir şekilde. Ama ben kendim bayağı bir geliştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü 2021'de hiç unutmuyorum bunu. Bu çok güzel bir örnek benim için. 2021'de son yarışıma gittiğimde şampiyonun son yarışı ve son yarışta belli olacak kimin şampiyon olacağı. Gerçekten çok stresli bir yarıştı. Endonezya'ya gittim. Endonezya'ya tabii ki de pazartesi günü gittim. Salı günü oradaydım ve perşembe günü uyumaya başladığımda kafamda şeyleri başladı. Hani şampiyon olduğumda ne yapacağım acaba? Nasıl şampiyon olacağım?
Acaba şampiyon olabileceğim mi cumartesi günü? Kafamda başladım bunu kurmaya. Gece 3.30'da uyudum. Yani normalde 10-10.30'da uyuyan biriyim. Özellikle yarış hafta sonu. 3.30'da uyudum. Sabah kalktığımda dedim ki bir daha düşünmüyorum. Yani hani bir daha kafamdan onu geçirmeyeceğim. Sadece gün ve gün bakacağım bu işe. Yani cuma günü kalktım, antrenman var, tamam. Cumartesi ne var? Sıralama, yarış. Tamamen kendime ona odakladım. Ve tamamen stressiz bir şekilde yarışa çıktım. Yani herkes stresliydi. Kenan abi benden daha çok stresliydi. Özellikle takım heyecandan ölüyordu. Ama çok rahat bir şekilde çıktım. Yani bazen tabii ki de kontrol edebiliyorsun ama bazen farklı olabiliyor illaki. Yani bu kısımda gerçekten çok mutluyum. Yani az da olsa kendimi aslında bildiğim için kontrol edebiliyorum. Şimdi biz tabii her konukla çekim öncesi bir listemiz var. Yani sorular hazırlıyoruz ama seninle o kadar sohbet. Bir de öncesinde de zaten sohbet etmeye başladığımız için çekimden önce böyle sohbet gibi bakıyor. Hiç ben böyle normaldeki sorularımıza yani. Ben tamamen şu an kendi merak ettiklerimle. Şimdi biz bu çekimi normalde birkaç hafta önce yapmayı planlıyorduk. İşte Red Bull ekibiyle de konuşmuştuk. Fakat senin böyle biz çekim de yapacağız diye böyle yarışını acayip heyecanla bekledik falan. Portekiz'deki yarışta talihsiz bir sakatlık geçirdin. Fransa'daki yarışta. Orada tabii yani hem çok bütün ülke çok korktu, stresi oldu falan. Sonrasında hızlıca zaten geri dönüşler yapıldı sağlık durumuyla alakalı. Şimdi ben mesela o yarışın videosunu çok izledim. O kazanın videosunu. Öncelikle hani o düşüşte şimdi düşmeye antrenmanlısınız aynı zamanda yarışmaya antrenmanlı olduğunuz gibi. O düşüşte beni çok sinirlendirdi. Niye o pano o şekilde orada diye? Niye balon bir pano değil diye? Evet. Anlatabiliyorum herhalde ne demek istediğimi. Beni çok sinirlendiremedi o sırada. Neden? Asla ne dedim? Başka şeylerle uğraşıyordum ama. Hayır. Şimdi biz izleyici olarak hepimiz ona sinirlendik. Hep birbirimizi arıyoruz grupta falan nasıl? Niye o pano balon bir pano değil? Niye öyle falan diye. O panonun orada olması gerekiyor. Çünkü sağ bir viraj dönüyor. Orada motosiklet arka tarafa geçip diğer motosikletçi sürücüye zarar verebilir. Onun zaten mecbur orada olması lazım. Şurada şunu sorgulayabiliriz çok kolay bir şekilde. Orada tabii ki de daha yumuşak bir şey koyabilirlerdi. Daha böyle şişme normalde şeyler var böyle bir şey. Şişme oraya bir şey koyuyorlar. Daha yumuşak oluyor vurduğunuzda ki öyle bir şey olsaydı zaten cumartesi günü yarışa çıkabilecektim çok rahat bir şekilde. Yani yoktu. Aslında şöyle yani kızamıyorsun, bir şey diyemiyorsun. Çünkü zaten bu spor riskli. Bunu biliyoruz. Orada zaten kendi hatamdan dolayı düştüm. Tabii ki de orada yumuşak bir şey olsaydı belki hiçbir şey olmayacaktı bana ama oldu artık yani olacağı varmış. Onu artık tekrar düşünmekten vazgeçtik. Çünkü ortalığı da karıştırabilirdin. Orada bunun olmadığı için yani yumuşak bir şey olmadığı için. Ben mesela karıştırmıştım yani. Senin menajerin falan olsam bayağı karıştırırdım. Ya ama işte biliyoruz bunu. Bu sporun içindeyiz yani her şey olabilir. Yani belki oraya koyarlardı gidip yumuşak olan yere değil de daha sert bir yere de çarpabilirdik. O yüzden yani oraya çok fazla odaklanmıyoruz. Kaza yaptık tabii ki de düştüğümde o tarafa doğru giderken pozisyonumu değiştirmeye çalıştım ben orada. Yani o tarafa gitmeyeyim de daha da sola kaydırmaya çalıştım kendimi. Olmadı yani olduğum yere dönmeye başladım Ama direkt. Senin düşüşün yani izleyenler hatırlayacaklardır. Çok da videosu var. Çok kontrollü bir düşüş o düşüş aslında. Öyle görünüyordu yani. Kötü düşüş değil. Kolay bir düşüş yaptık aslında ama kendimi sola doğru çekmeye çalıştım. O sırada şimdi baskıyı fazla yaptığınız için bir anda dönmeye başladım yerde. Sonra dedim ki ben gidiyorum zaten oraya. Kendimi kastım sadece bekledim acaba nereye vuracağım diye. Sonrasında görmedim zaten döndüğüm için. Sadece hatırladım böyle sert bir şeye vurdum. Dönmeye başladım. Durduğumda sonradan açıldı yani ekran geldi. Sonrasında zaten nefes almaya falan başladım. Orada biraz zorlandık. Hemen ayağa kalkmamın nedeni de şuydu. Şimdi bizim şampiyonada oradaki doktorlar çok kontrol eder. Yani sporcu ayağa kalktı mı kalkmadı mı. Şimdi ayağa kalkmadığınızda eğer vücudunuzda sizde bir şey yoksa diğer yarışa çıkmayacağınız biraz arada kalıyor. Çünkü hani kafası yerinde değildir, o yerinde değildir. Hani riskli falan derler diye ben hemen ayağa kalktım gittim hani eğer bir şey yoksa hani yarına devam edeyim diye. Tabii ki de kalktım gittim ama ambulansta bayağı da rahat yattım yani. Sonra neyse ki hızlıca hani kontroller yapıldı, bilgi verildi medyaya falan. Ben de o gün şeydeydim. Aynı yere Sakarya'da fizyoterapiye gidiyoruz. Fizyoterapiye gitmiştim. Orada konuşuyoruz. Eğer şey değilse kesin Toprak zorluyordur yarışmayı dediler. Evet. Yarışacağım diye zorladı mı sana izin mi vermedi? Yok orada ben
iyiydim yani bayağı hastanede. Yarışır mıydın? Yok. Yok yani yarışamazdın. Orada zordu da. Acaba dedim hani güvenlik gerekçesiyle mi yani sen kendin şöyle, acaba ısrar ettin mi? Ciğerde hava vardı. Hı-hı. O yüzden zaten müsaade etmiyorlardı yani. Böyle herkes şimdi toprak kesin zorlamıştır onları yarışayım diye falan. Yani İtalya için aslında bayağı zorluyorduk ama İtalya yarışına giremedik. Orada da çünkü ciğerdeki hava tam geçmediği için yarışamadı. Riskli diyorlar tabii ama bir şey diyemiyorsun bir yerden sonra. Çünkü doktorlar da kendi işlerini yapmak zorunda orada. Yok kesin canım yani riskli olan herhangi bir şeye girmemekte fayda var. Şimdi takvimden biraz bahsettin. 2 yarış kaldı. Bir takvimin ikinci yarışı neredeydi? Şu an önümüzde haftaya Portekiz var. Portekiz var sonra? Sonrasında da İspanya var. İspanya'da da bitiyor. Bitiyor. Bakalım inşallah bizim de bu çekimle birlikte şampiyonluğunu kutladığımız bir yayın olur. Şimdi Türkiye'de motorsporları sizin yani Kenan ve seninle özellikle çok daha gelişiyor ve çok daha ilgi artıyor motorsporlarına ama sen mesela Türkiye'deki potansiyele baktığında yeterince ilgi gördüğünü düşünüyor musun motorsporlarının? Yani bir Avrupa'ya göre karşılaştırırsam yakınından bile geçmiyor Türkiye öyle değil yani. Çünkü peki sence ne geliştiriyor? Ya Avrupa'da spora önem veriyorlar. Motosiklet sporuna, motor sporlarına önem veriyorlar ve çok kişi takip ediyor. Yani bakıldığı zaman aslında tabii ki Türkiye'de şu an özellikle bu sene tanınırlığım çok arttı ama yani Avrupa'da tabii Türkiye'de de motosikletle uğraşan herkes tanıyor artık bizi ama Avrupa'da da gerçekten çok tanıyan insanlar var yani. Hani motosikleti azıcık bile takip eden biri olsa Toprak Razgatlıoğlu'nu aslında herkes biliyor orada. Yani ya bu güzel bir şey çünkü bu başarıyla olan bir şey. Yani başarısız biri olsaydım zaten böyle ismimiz duyulmazdı. Başarılı olduğumuz için ismimiz gittikçe duyuluyor yani. Ben yani sadece Avrupa değil, ben Afrika'da işte biriyle tanıştım. Motor sporlarıyla ilgileniyormuş. Türk'üm deyince mesela önce seni söyledi. Yani herhangi bir futbolcuyu, işte ne bileyim başka bir sporcuyu söylemedi. Mesela Toprak'ı tanıyor musun? İşte o Toprak, da güzelmiş. Yani bayağı dünyanın öbür ucunda. Toprak işte gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerden bir tanesi bir soru ismini söyleyemiyorlar, onda da sorun yok. Ama onu arka arkaya söylesek Türklerde de şeyler olabilir yani sekmeler olabilir. Ben ilk işte dünya şampiyonasında yarışırken hep böyle Razgatlıoğlu diyorlar. Dedim ki niye uğraşıyorsunuz ki? Toprak desenize yani hani kısa ve hani rahatça söyleyebiliyorsunuz. Uğraşmayın dedim, Toprak deyin dedim sadece. Şimdi işte alıştılar. Bazen Toprak, Stoprak, El Turco diyorlar. El Turco da güzel. Peki şu an mesela bir sezonun sonuna yaklaştığımızı düşünürsek, sezonun başından sonuna senin için geneline bakarsan nasıl bir sezon geçiyor? Yani başlarken hedeflediğin sezon planının neresindesin sence? Tamamen bambaşka. Hedeflediğimiz aslında ilk 3'te bitirmek ve birkaç podyum yapmaktı sene içinde. Biz birinci olmaya başladık. 13 kere arka arkaya birinci olduk diyebilirim. Yani daha devamında olacaktı ama kaza geçirdik. Yani şu an aslında hedeflemediğim şeylere gidiyoruz. Yani ilk seneden dünya şampiyonu olacağız gibi gözüküyor. Tabii ki de daha sezon bitmedi. O yüzden emin bir şey söyleyemiyorum. Ama inşallah şampiyon oluruz. Çünkü BMW bugüne kadar hiç başarılı olmuş bir marka değildi. Motosiklet tarafında, iki tekerde. Ve biz şimdi BMW ile kimsenin inanmadığı bir markayla, kimsenin güvenmediği bir markayla şu an dünya şampiyonluk yolundayız ve herkes şaşkınlık halinde. Ki zaten yapabileceğimizi yaptık yani herkese kendimizi kanıtladık ve motosikleti kanıtladık. Özellikle bir sürücünün neler değiştirebildiğini kanıtladık herhangi bir markada. Ama tabii ki de tacımız yok. Tacı da inşallah ya haftaya ya da 2 hafta sonra alırsak bu tamamen bir paket halinde kanıtlamış olacağız kendimizi. Şimdi senin tabii BMW geçiş sürecinde başka teklifler de vardı. Yani söyleşilerini seni takip eden insanlar zaten izliyorlar, biliyorlardır. Şimdi mesela daha iddialı bir markada çok iddialı işler yapmak biraz daha garanticilik olabilirdi belki. Ya da en azından senin adına hani markanın rolüyle senin rolün dengede olabilirdi. Şöyle söyleyebilirim yani en güvende hissedeceğim marka Ducati olurdu. Çünkü Ducati motosiklet camiasında yani özellikle yarışlarda en güçlü marka Ducati. Eğer ben Ducati'ye geçmiş olsaydım zaten kafadan şampiyon olacaktım. Yani biz burada farklı bir yol denedik. Çünkü Ducati ile şampiyon olabiliyorlar. Ama BMW markasıyla kimsenin güvenmediği bir markayla şampiyon olmak bambaşka bir ses getirir demiştik. Yani 13 kere de üst üste birinci olduğumuzda da zaten bambaşka bir ses getirdi. Yani aslında birazcık win-win oldu. Yani
Biz BMW'yi farklı bir level'a taşıdık. BMW de bizi farklı bir tanınırlığa getirdi. Aslında çok güzel bir anlaşma imzalamışız. Bunu ilerleyen zamanlarda görmüş olduk yani. Ya ama senin adına iddialı bir karar ama sürücünün ne kadar önemli rol oynadığının bir kere daha ispatı gibi oluyor. Tabii ki de burada aslında herkes onu görmüş oldu. Yani bakıldığında sadece markalar değil, yani dünya aslında. Çünkü ben imza attığımda herkesin yorumu şuydu: sen manyak mısın? Kariyerini bitireceksin. Kariyerini bitirdin. O motorla şampiyon olamazsın. O motorla gidemezsin. Herkes böyle yorumlar attı bize. Sadece bana değil, Kenan abiye, bana. Herkes bu şekilde konuştu. Ve şimdi herkes diyor ki kardeşim arkandayız. Şampiyon olacaksın. Sen şampiyonsun. Yani 360 döndüler yani. Ne olduğunu anlayamadılar herkes yani. Hani şampiyon yarışları kazandıktan sonra böyle arda arda bir de en çok yarış kazanan, yarış kazanan pilot suslar yani. 11'de 13 yaptık şu an. Dolayısıyla hani bunu gördükten sonra şampiyon olacaksın demek çok hani zor bir tahmin olmasa gerek. Hani kim söylüyorsa ona. 3. 4. birincilikten sonra değişti herkes. Sonrasında zaten herkes bence oldu. Sosyal medyadan geliyor bunlar muhtemelen değil mi bu yorumlar? Tabii o Instagram'dan geliyor. Peki iletişim kuruyor musun hiç? Yani böyle aldığın bazen, enteresan mesaj ne mesela hatırladığın? Ya bazen çok böyle komik yorumlar atıyorlar. Tutamıyorum kendimi, gülücük koyuyorum altına. Mesela geçenlerde mesela çok komik bir şey. Araba kullanıyordum Sakarya'da. Son dakikaya çıktım. Yani önümde biri durdu, dibinde durdum. Hani acaba dokundum mu dokunmadım mı arabaya bilmiyordum. Önüne geçtim, durdum arabaya bakarken o sırada motorla geçen çocuk video çekmiş kaskından. Haberi atmış. Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu kaza yaptı diye. Yıkılıyor. Herkes telefonla arayıp duruyor beni. Bir baktım yani videoda da bir şey yok da kaza yaptı deyince ben de önüne bakıyorum ya arabanın, bir şey oldu mu acaba, dokundum mu diye. Hani acaba bağlaştırdılar öyle. Neyse yorumlara bakıyorum orada. Biri şey yazmış. Abicim sen arabayı kullanamıyorsun, git motoru kullan yazmış. Hani şeyi demek istiyor yani orada, hani sen motor kullanabiliyorsun sadece, arabayı bırak motorunu kullan falan ya. Ya da pistte herkes kullanır, trafikte kullanır. Ya ona mesela gittim tutamadım kendimi, gülücük attım onun altına. Yani bizim şimdi şey oluyor, gerçekten böyle komik yorumlar atanlara ben de dayanamıyorum yani, gülüyorum, gülücük atıyorum altına falan. İnsanların tabii hoşuna gidiyor da şimdi her birine cevap versem bu sefer şey olmuyor. Şimdi DM'ye çok düşüyor mesajlar. Ya bir kere cevap veriyorsun, ondan sonra yazıyor. Cevap veriyorsun, yazıyor, cevap vermiyor. Bu sefer artist biri oluyorsun yani cevap vermeyince. Aslında işte bilmiyor, hani uğraşamıyorsun çünkü bir yarışlara koşturuyorsun, bir antrenmana koşturuyorsun. Cevap vermeyince kötü oluyor. Ben de diyorum ki en iyisi hiç vermeyeyim. Hiç kötü olmayayım, görmedim olayım diyorum. Ama yani senin bunu bu kadar böyle hani hakikaten içselleştirmen de bence çok özel. O yüzden takipçilerin bence bunu izleyip kıymet bilsinler yani. Hani veremediği cevaplara dahi üzülüp bunu düşünüp böyle bir yöntem belirlemiş kendince. Bazıları şey yapıyor mesela, kötü yorum atıyor. Altına bir şey yazıyorum. Abi beni görür müsün diye zaten böyle yazdım yazıyor mesela. Biz ona çevir kazı yanmasın diyoruz genel olarak. Ama tabii kötü yorum dikkat çekici Yok, olur diye düşünüyor insanlar. Yok şu an kötü yorum yazmazlar ama çünkü her şey yolunda gidiyor. Eğer düşersen yazarlar zaten. Ama o maalesef yani sporun nankör yüzü var ya, bir güzel yüzü var, bir nankör yüzü var. Olmazsa olmazımız. Dünü olmayan bir meslek seçmişiz. Şimdi herkesle beraber üzülüyoruz. İkinci olduk ya son yarışta. Hani yok, niye birinci olamadın falan, artık oradayız yani. Ama şu beklenti çok ilginç değil mi? Mesela arda arda yarışlarda birinci oluyorsun. Mesela bir yarışta ikinci oluyorsun. Veya hani zaten bu belki sürekli senin kazandığın bir şey haline gelemez. Mesela bizim takım çok mutlu ikinciliğe. Öyle bir kazadan sonra ikinciliğe mutlu ama ben mutlu değilim. 13 kez üst üste birinci olunca ikincilik birazcık koymaya başlıyor size. Hani hep birinci olman lazım geri döndüğünde de. Tabii pistten piste de değişebiliyor bu. Bu zorlu bir pistte. İkincilik bile çok güzel bir şey. Ama hayalim tabii ki de birinci olmaktı tekrar hemen geri döndüğümde. Bakalım şimdi Portekiz'de göreceğiz. Otomotiv ve plastik boru sistemleri alanında tüketicinin tüm ihtiyaçlarına çözüm üretip lojistik gücüyle anında karşılık verebilen müşteri odaklı çalışma prensibiyle tanışın. Maresen Otomotiv. Kusursuz hizmet, maksimum fayda. En çok sorulan sorulardan biri sana tahmin ediyorum ki MotoGP'ye gidecek misin? MotoGP evet. Ne zaman? MotoGP. Bana da böyle birkaç arkadaşımla konuştum, hep MotoGP'yi sordular. Biz pistte olduğumuz için burada antrenmanlar devam ediyor. Ara ara Zeyn antrenman yapıyor. Zeyn yarışı var bu hafta sonu. Ya bu arada Zeyn'i de soracağım sana. Hatta fırsat olursa Zeyn'e de seni sormak istiyorum. Biraz utangaç gerçi ama burada biz Kenan Sofuoğlu'nun pistinde olduğumuz için sporcular ve Zeyn yine aynı şekilde antrenman yapıyor.
Onların sesini duyuyorsunuz. Şimdi MotoGP sorusu çok fazla soruluyor. Bu MotoGP ile ilgili defalarca da yanıt verdin ama en son röportajın yanılmıyorsam 2 ay önceydi. Dolayısıyla şimdi MotoGP'yi bir daha sorayım sana. MotoGP için nedir planlar? Bizim MotoGP planımız aslında seneye belli olacak. Seneye daha ortasına gelmeden sezon aslında birazcık belli olacak MotoGP'ye gidip gitmeyeceğim. Ama tabii planımızda 2026 olarak MotoGP var. Ama bunu seneye göreceğiz. Yani %100 net bir şey değil. Sadece biz kendimiz artık gitmek istiyoruz MotoGP'ye. Ama bu tamamen yani yaklaşık bir 5 ay 6 ay sonra belli olacak diyebilirim. Peki markanla birlikte gitme şansın var mı? BMW ile mi? Evet. BMW 2020-2028'de MotoGP'ye gelmeyi düşünüyor. Bunu zaman gösterir. Yani şu anki görüntü BMW'den ayrılarak MotoGP'ye gideceğiz. Ama hangi marka olur veyahut da MotoGP'ye gider miyiz, gitmez miyiz? Bu tamamen işte 5-6 ay sonra belli olacak bir şey. Sen şimdi küçük yaşlarda Kenan Sofuoğlu'yla tanıştın ve onun kariyerine çok ciddi şekilde yakından hakimsin. Ama onun dışında eminim bence özellikle artık meslek olarak bu spor yapmaya başladığında çok böyle hedef sporcuların vardır diye düşünüyorum. Belki hala vardır. Kimler böyle senin ilk aklına gelen sporcular? Ya şimdi burada Rossi demezsek olmaz. Çünkü yani. Rossi artık herkesin bir rol modeliydi. Ben başladığımda özellikle road racing tarafına yani pist yarışlarına başladığımda ben o zaman Kenan Sofuoğlu'nu tanıdım. Yani Kenan Sofuoğlu dünya şampiyonasında yarışıyordu ve dünya şampiyonu olmuştu o zamanlar. Ben o zaman Kenan Sofuoğlu'nu tanımıştım mesela. O zamandan beri böyle hep böyle kafamda böyle babamla bile konuşurken böyle bir gün işte Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak hayalim vardı. Allah nasip etti. Onu da Kenan abiyle beraberken nasip etti. O çok güzel bir anı oldu benim için. Tabii ki de daha ufakken çocukken böyle bir hayalim vardı. Tabii ki de Rossi'nin yarıştığı MotoGP'de yarışmak ben de isterdim ama orası o kadar uzaktı ki bana. O kadar hayaldi ki oranın hayalini bile kurmadım. Bir gün sadece motosiklet dünya şampiyonu olmak istiyordum. Superbike'da nasip oldu. İnşallah bu sene de olursa 2 kere dünya şampiyonu olmuş olacağım. Tabii şu an öyle bir noktaya geldik ki ya MotoGP'ye mi gitsek, devam etsek, Superbike'da mı devam etsek diye bir seçenek var elimde. O seçeneği de aslında MotoGP tarafını özellikle itmek istemiyorum. Hazır böyle bir seçenek gelmişken MotoGP'yi gerçekten denemek istiyorum. Ya olur olmaz onu bilmiyorum. Oraya gidince gör. Çünkü Superbike'la MotoGP tamamen bambaşka bir dünya. Ona alışmak gerekiyor. Tamamen sürüş stili bile farklı. Eğer orayı başarabilirsem ki bir dünya şampiyonluğu da olabilirse bu benim için hayal etmediğim bir şeyi başarmak gibi bir şey olacak. Çünkü hem Superbike'dan hem de MotoGP'ye gelip MotoGP dünya şampiyonluğu galiba tarihte öyle bir şey yok. Benim de yani yaptığım araştırmalar. Öyle bir şey olursa yok. Yani benim için bambaşka bir şey olacak. Olur mu olmaz mı bunu hep beraber göreceğiz. İnşallah 2026'da GP'ye gidersek. Yani hayalden aslında çok öteye gittim ben. Benim hayallerim tabii buralara kadar gelip hani böyle bir hayatı yaşamak, popülarite olarak açısından da yani buralara gelmek. Böyle bir düşünce, böyle bir hayalim yoktu. Tamamen aslında kendi kendine gelişen, değişen bir şey oldu diyebilirim yani. Ya aslında normalde mesela söyleşi yaptığımızda benim en azından istatistik olarak bakarsak hep böyle hani ben buraları hayal ederdim cevabını çok duyuyorum kariyerini planlarken, çocukken ne hayal ederdiğini sorduğumda. O yüzden şimdi acaba senin rahatlığın sebebi yok rica ederim. Ben hiç kariyer planlamadım. Ben sadece benim tek isteğim tabii ki de bu yani sadece ben olarak değil yani bu spora başlayan, bu yaşlarda başlayan, dünya şampiyonasında yarışmak isteyen bütün sporcularda bence tek önemli şey ya işte ben şu takımda oynayayım da ya dur ben şu motoru sadece süreyim dünya şampiyonasında benim için yeter. Kariyer çok önemli değil. Düşüncesiyle başlıyor aslında bu işler. Bu kadar profesyonel olup yani tabii ki hayal vardı dünya şampiyonu olmak için ama yani uzak bu kadar popülarite yani olarak yani değişecek bir şey hiç beklemiyordum. Çünkü benim için uzaktı oralar gerçekten. Yani çok farklı bir yere geldik. İsmim bütün dünyada tanınır hale geldi. Ve özellikle tabii ki de yarıştan sonra yaptığımız işte o mizahsenler, ondan sonra işte stopi, arka kaldırma, motoru sürerken ki o motor sürme stilim. Yani her şeyi yani şu an bambaşka bir seviyeye getirdi. Çünkü insanlar artık şunu yazmaya başladı. Yani iki hafta sonu yarışta yoktum. Superbike sensiz izlenmiyor diyorlar. Yani bunu yabancısız da söylüyor, Türk'ü de söylüyor. Yani çok güzel bir
imza atmışız ki oralara. Yani insanlar gerçekten bizi izlerken orada zevk alıyor. İnşallah da böyle devam eder, bozmayız. İnşallah. Ki MotoGP'ye gidersek de bunu devam ettirebilirsek, bir de dünya şampiyonluğu olursa bambaşka bir şey olur. Dediğim gibi MotoGP hayalini hiç kurmadım. Çok uzaktı. Şampiyonluğu bile hiç düşünmüyordum yani. Şimdi eğer GP'ye gidersek bir de şampiyon olursak, eğer bazı şeyler beklenmedik zaman gelir ya. Vallahi neyi düşünmüyorum dediysen hepsini yapmışsın. Ben bunu da böyle bir acaba diyorum Bakalım adım adım hedeflerini gerçekleştiren birisin öyle diye galiba. Kesinlikle. Stres olmuyorsun belki de bu yüzden. Ya hem öyle hem de adım adım yapmak bence şundan dolayı iyi. Yani ulaşacağın hedefe zıplayarak gitmek bana göre yani çok sağlam değil. Ama adım adım çıktığın zaman hani her şeyi kanıtlayarak, hak ederek gelmek oralara bence yapılabilecek en iyi şeylerden biri. Yani ben tamamen Superbike'e bile adım adım geldim. Şampiyonluğu da tam hazır olduğum zaman kazandım diyebilirim. Yani dünya şampiyonluğunu tam hazır olduğumda kazandım. Şimdi BMW ile anlaştık. Benim hedefim 2. sene dünya şampiyonu olmaktı. Kendimi o kadar çok geliştirmişim ki son 4 senede. Yani bu farklı bir motora bindiğimde hemen adapte olup ve özellikle tabii ki de bu sene benim için bambaşka bir şey oldu. Çünkü kimse arkamda durmadı neredeyse. Anlaşmamızın hep kötü bir anlaşma olduğunu söyledikleri için benim bu sene bambaşka bir şeyler yapmam lazımdı. Benim daha çok mutlu etmiyor mu seni ama? Aslında beni hırslandırdı. Değil mi yani? Çok. Beni çok hırslandırdı ve daha çok çalıştırdı. Belki de o yüzden bu şekilde oldu. Çünkü bana sadece yeni bir şeyler gerekiyordu. 4 sene Yamaha ile yarıştım. Yani her sene artık aynı şeyler vardı. Yani takım dünya şampiyonluğu için mücadele etmiyor gibi geliyordu bana. Çünkü 2. 3. olduklarında çok mutlu oluyorlardı. Ben o kadar mutlu olmuyordum. Yani ben dünya şampiyonu olmuşum. Yarışlarda 2-3 oluyoruz. Bu bana yetmez ki. Benim hep 1. olmam lazım. Çünkü biz dünya şampiyonu olduk. Ama Yamaha'da onu göremedim. Ama BMW'de açlar. Şampiyonluğu açlar. Kazanmaya açlar. Şu an onlar da gülmüyor. 1. olduk mu? Alıştılar onlar da. Başarıya yani, çabuk alışılıyor. Dünya şampiyonu olduktan sonra onları uyaracağım. Seneye bakın hani yeni bir sene dünya şampiyonu olmamız lazım. 1. olduğumuzda sevinin deli gibi. Ya bu şey gibi bana böyle Bulls'la Michael Jordan'ın buluşması ve sonrasında bütün hani herkesi inandırıp oraya taşıması, bütün takım arkadaşlarını, takımını inandırması geldi. Şöyle takım inandırması derken BMW en iyi 7. 6. çok nadir 4. falan oluyordu yarışlarda. Şu an diğer sürücüler öyle bir streste ki çünkü biri geldi o motorla kazanmaya başladı direkt. Yani adamların artık motoru kötüleyebilecek bir şeyleri yok. Çünkü kötü dedikleri motor kazanıyor şu an. Ama şöyle bir şey biliyorum ben, sen BMW ile anlaştıktan sonra fabrikaya gidip motorun hazırlanışına müdahale etmişsin ve yok. işte öyle bir şey yok mu? Aslında çoğu kişi biraz da öyle zannediyor. Yani Toprak Razgat'ta ona özel bir motor yapıldı zannediyorlar ama yok öyle bir şey. Yani hayır yani işte koltuğu oturdu yani bir şekilde. tabii ki de o şöyle sürücü ne istiyorsa yani şimdi diğer sürücü de kendine göre motoru ayarlayabilir az çok. Yani işte koltuğunu, yüksekliğini. Kişisel kısımlarına sen müdahale ettin yani. Ben de aynı şekilde kendim nasıl istiyorsam, nasıl rahat edebiliyorsam motor üstünde o şekilde müdahale ettim. Kaskın da burada. Bu Kenan abinin kaskı da benim kaskım da burada ya. Bundan da var aynı bu şekilde. Bu da çok güzel. Ama benimki daha güzel ya. Evet burada. O da olur aynı. O kaskı da ben alayım. Benim kaskım bu ama geçen senenin kaskı. Tamamen krom. Böyle arada nasıl diyeyim simler var çok azıcık. Özel değişiklikler yapıyor musun mesela her sezon kasklarında? Çok fazla aşırı oynayamıyoruz üstüne. Çünkü hayır mesela atıyorum anlam ifade eden bir şeyler koyuyor musun? Yani benim için şu babamın fotoğrafı var böyle. Ben babamın fotoğrafını koydum. Yaklaşık 3 senedir falan galiba kullanıyorum böyle. TTA'da aslında tek teker Arif. Bir yandan da Tümay Toprak Arif. Yani abimin ismi de Tümay olduğu için. Bu şekilde koydum. Bu yıldızın da anlamı zaten dünya şampiyonu olmuştu 2021'de. Onun yıldızı. İnşallah ikileyeceğiz onu. İnşallah. Bu tarafta işte babamın anısına bunu hep böyle taşımak istiyorum burada. Kenan abi zaten Kenan 54 Riders. Buradayız. Şimdi bu kaskla ilgili konuşurken konu oraya gelmiş oldu. Benim de sormayı planladığım sorulardan bir tanesiydi. Tek teker Arif lakabıyla meşhur bir aslında akrobasi tarafı, yani akrobasi sporcusu diyebiliriz değil mi? Yani doğru tanımlanmış. Yani yarışçı değildi babam, tamamen akrobasiydi. Özellikle babam zaten Sakarya'da doğdu, büyüdü.
sanayide çalışıyorken işte mobiletler falan babamın çok merakı varmış. O motordan böyle ön kaldırmaya başlamış. Arkadaşları da lakap koymuş. Tek teker Arif diye. Yani sanayide babam da çalışıyorken koyulan bir lakap. Tabii artık çok meşhur oldu. Yani bütün motosiklet sürenler tek teker Arif'i zaten bilir ve videoları da izliyorlardır. Yani öyle bir babanın oğluyum. Ben de tabii motosiklete başladığımda tamamen babam gibi başladım. Daha sonrasında aslında yarışa yöneldim. Nedense o işten böyle sıkılmaya başladım ben. Babam beni yarışlara sokmaya başlayınca çok hoşuma gitti. Çok sevdim yarışları. Motocross'la başlamıştım. Ama ne zaman piste girip dizimi yere değdirdim, o bambaşka bir şey oldu bende. Yani ona gerçekten tutuldum diyebilirim. Dizimi yere sürttükten sonra bir daha o işten kopamadım. Çok yani o pistte yarışmayı gerçekten çok sevmeye başlamıştım. Şimdi de artık farklı bir yerdeyiz yani. Şimdi bu tabii gördüğünü yapıyor çocuklar çoğu zaman. Dolayısıyla senin çok cesaretli olman, normalde mesela ay oğlum yapma, ay oğlum düşersin der bildiğimiz aileler. Yani tam ben tersi. ayrı bir şeydim de Zeyn tamamen farklı bir şey. Şimdi Zeyn içeri girdi, o yüzden neredeyse 1,5-2 yaşında motor sürmeye başladı. Şimdi 5 yaşında ama yaptığı şeyler bazen şöyle, gerçekten ben bile yaşını unutuyorum. Çünkü yaptığı o kadar şey var ki. Yani her şeyi yaptığı için artık yaşını ben bile unutmaya başladım. Her şeyi yapıyor. Düşüyor, kalkıyor. Babası zaten çok dokunmuyor. Kalkıyor, ağlıyor kendi kendine, kalkıyor. Gidiyor bir daha biniyor motora. Bir de ben geçiyorum onu arada işte. O da öyle ağlıyor. Ya bir tane yarış videonuz var öyle. Evet. Sen de hani normalde böyle çocuklara kazandırırlar ya, hiç soruyor. öyle bir açma Çocuğum duygusu yok yani. Diyorlar bana. Ne yapayım 5 yaşında diye yarışım vereyim dedim ben de. Ama orada sanki bir tanesini izledim ben. Sen motorlasın, Zeyn araba kullanıyor. Orada bir şey var. Geç kalktım falan diye, hani böyle ufak bir geç kalktım diye bir itirazı var yani. O yarışı tekrarlanması lazım sanki yani. Ben hazırım her zaman. Peki işte aslında söylemeye çalıştığım şey tam doğru yani. Sen de babandan gördün. Zeyn de sonuçta babasından görüyor ve geleneksel aile modeli gibi değil. Ay aman çocuğum düşme, aman yapmanın aksine motive edici. Şöyle söyleyeyim yani, baba korkuyor mu? Korkuyor tabii de. Ben şimdi o zamanları bilmiyorum. Çünkü o zamanları biz çocuğuz, anlamıyoruz ki. Ben şimdi Kenan abiyi görüyorum burada. Yani Zeyn'e bir şey yaptırırken bile görüyorum korktuğunu yani. Korkarak yaptırıyor bazı şeyleri. Ama risk var. Ama gelişmesini sağlamak. Kesinlikle öyle ama yani Kenan abinin bile o kadar stresli olduğu zamanları biliyorum. Bazen gece uyuyamıyor. Hani proje yapacak ya arabayla mesela. Şimdi Lambo'ya bindirdi o gün. Yani proje yapacak o arabayla. Gece uyuyamıyor. Stresten dolayı. Ya kaza yapar mı acaba? Ya bir şey olur mu? Onun korkusuyla mesela. Bitirdikten sonra o kadar rahatlıyor ki anlatamam size. Yani onları görebiliyorum. Yani babalar illaki stres altında bu işi yapıyorlar ama bir şey olması için de gerçekten ailenin uğraşması gerekiyor. Yani. Tabii çok ciddi maksimum güvenlik kontrolleriyle yapıyorlar ama çocukların şöyle, çocukken başlamanın öyle bir önemi var. Çocukken o korku duygunuz gelişmiyor. Yani onu siz öğreniyorsunuz. Şimdi Zeyn yaşında çocuklar genelde elinde tablet, evde oturuyorlar. Aynen. Yani Zeyn evde durmuyor yani. Zeyn evde durmuyor. Hep biz geldiğimizden beri burada giyiniyor, antrenman çıkıyor. Ya şimdi bu çocuk böyle olmasa ileride nasıl bir milli sporcu olsun? Ne düşünüyorsun geleceğiyle ilgili? Çoğu kişi mesela eleştiri yapıyor. Ufacık çocuğa bunlar yaptırılır mı? Ya onlar bilmiyor ki. Onlar farklı bir dünyadalar. Onlar kendi dünyalarına baksın zaten. Bir insan, bir sporcu yetiştirilecekse böyle yetiştirilmesi lazım. Mesela jimnastiği de izleseniz vicdanınız el vermez, çocuğunuzu gönderemezsiniz jimnastik antrenmanlarına yani, normalde. Bir sporcu yetiştireceksen zaten mecbur böyle başlaman lazım. Yani onlar gitmiş ev çocuklarına yani 5 yaşına kadar, 6-8 yaşına kadar tablet verdikleri için bir şey bilmiyorlar. Hani bir sporcu mecbur böyle yetiştirilir. Ben de tabii ki de bir Zeyn kadar ufak başlamadım ama bir 5 yaşlarında, 6 yaşlarında motosiklet sürmeye başladım. Yani İlla ki düşüyoruz, kalkıyoruz, kötü kazalar atlatıyoruz, kırıklar olabiliyor ama ya bu iş böyle. Seviyorsan katlanıyorsun zaten. Yani ben o kazayı yaptıktan sonra böyle bir 15 dakikalık, 20 dakikalık bir isyan oluyor ilk önce. Hani nereden girdim bu işe diye. Ondan sonra kafa dönüyor işte. Sonrasında diyorsun ki hani hadi iyileşeyim de tekrar bir geleyim, böyle hani güçlü bir şekilde geleyim, tekrar yarış kazanmaya başladığıma dönüyor. Yani bu hep böyledir. O yüzden Kenan abiyi takdir ediyorum. Bazı insanlar da eleştirirse de mecbur böyle yapmak zorunda. Çünkü bir hayal var orada, Formula 1 pilotluğu. İnşallah Zeyn Formula 1'e gidip inşallah bir de dünya şampiyonu olursa zaten
Artık hani söylemiştim ya, biz anlaşma yaptığımızda BMW'de herkes kötü konuşuyordu. İşte bu şeyleri söyleyen insanlar da belliydi zaten çocuğun şampiyon olduğu diyecekler yani. Ama tabii onun şansı hani babasının yarışçı olması da değil. Yani babasının eski bir yarışçı olarak kendisine böyle bir şey kurması, yani bunu devam ettirecek, sporcu yetiştirecek bir tesis ve yani şöyle, o anlamda da bir kariyer hedefi seçmesi. Bu tesisi kurmamış olsaydı belki ben olmayabilecektim. İşte yani. o anlamda önemli. Yani sadece sporcu olması kesinlikle değil. Yani bu pisti daha yeni bitirdiği zamanlarda galiba ben Kenan abiyle antrenman yapmıştım buradan. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta yani her yer çamurdu. Sadece asfalt vardı. Orada antrenman yapmıştım Kenan abiyle. Yani çok iyi hatırlıyorum o dönemi. Eğer böyle bir tesis olmasaydı gerçekten buradaki gördüğünüz sporcular yetişmeyebilirdi. Kesinlikle. Bu arada yani tabii oran olarak daha az olsa da kadın sporcular da var. Bir tanesiyle tanıştım hatta. Aynen. Genç. Evet, çok güzel. O yüzden böyle biraz da gaza geldim. Geleceğim yani buraya ben ona göre. Bu Biraz geç kaldım gibi abla ama olsun yani. Yardımcı oluruz yani. Ay, hobim olsun bari Tabii, yani. Tabii yardımcı oluruz hemşerilikten yani. arada bana öğretmiş olun. Ben de toprakla motora Gaza bindim gelip falan yarışlara diyeyim. gireceğim deme de. Yok o kadar değil. 40'tan sonra böyle ben Red Bull Cliff Diving vardı Antalya'da. Ona gittik ve geldi bizim ekip. Hani siz benim tribünümdünüz, hiç alkışlayan yok. Burada konuşuyorum, hepiniz gittiniz beni bırakıp. Teşekkür ederim. Teşekkür. Zeyn, sen alkışlamadın beni. Bak. Vereyim sana Zeyn'e yine. sorularınız var mı? Zeyn'e cevaplayacak mı? Zeyn isterse var tabii. Cevaplayacak mı Zeyn? Zeyn cevaplar mısın soru? He? İlk sorumu Sorsun sorayım. mu? Cevaplar mısın? Gidecek misin? Gideceğim mi? Tamam. El salla o zaman kameraya. Tamam, bir tek şunu söyle o zaman Zeyn. Yarışta, bir sonraki yarışta, Toprak'la yapacağın yarışta kim geçecek, kim şampiyon olacak? Sen mi Toprak mı? Sen. Peki sen neyle yarışacaksın? Neyle? Tamam, Toprak Lamborghini. neyle yarışacak? Toprak da motoruyla mı? Evet. Tamam, kim geçecek? Zeyn geçecek. Ben gelip seni destekleyeceğim. Anlaşma yapalım. Gelip Zeyn'i destekleyeceğim yarışta. Tamam mı? Zeyn'in bu hafta sonu yarışı var. Şampiyonu olacak. Öyle mi? Evet, Türkiye şampiyonu olacak Nerede Zeyn yarış? ya. Bak kaçıyor bak. Nerede yarış? Tamam. Yarış nerede? Gitti bak. Gitti. Zorla ilgiyi de aldıktan sonra gittik. Orada işte Dario Costa var. Hı-hı. Akrobasi pilotu. Onunla uçtum. Hayatımda yaptığım en sıra dışı şeydi. O yüzden artık 40 yaş itibariyle Dario ile uçtuysam o çılgın uçakla, bundan sonra çılgınlığa devam edebilirim bence diye düşünüyorum. Ben de mesela kullanmak isterdim onu. Uçağı mı? Aynen. Yukarıdayken versin bana, hareket yaptırayım falan. Vallahi çok ilginç bir şey yani. Denemeni tam. Buradan da mesajım olsun. Red Bull'a mesajım olsun buradan. Bunu bir ekiple konuş. Ya aşırı sıra dışı bir şey. Yani çok enteresan bir şey. Benim hayalim Formula 1 aracı kullanmak. Oyun görüşmeleri ben yaptım Peki mesela zaten. Formula 1... Peki böyle senin için en hatırladığında en böyle stres olduğun ya da korku hissettiğin an hangisi oldu kariyerin boyunca? Ya benim şöyle aslında kariyerim boyunca 2018'de ben yarışları bırakmayı düşünmüştüm. Çünkü 10. 12. işte en iyi 8. bitirmiştim o sezon. Ben dedim Kenan'a, ben devam etmeye gerek yok. Çünkü yazık, federasyon, işte devlet, sen, herkes hani bir emek veriyor bizim için. Emeği boşa çıkartıyorum. Yani bir şey elde edemiyorum. Podyum yapamıyorum. Yani daha devam etmenin anlamı yok. Çünkü Superbike'a göre artık herhalde bir yeteneğim yok. Olmuyor çünkü. Gerçekten 10. oluyordum, 12. oluyordum. Bir şey olmuyordu. Bunları söyledim işte. Ben o zaman da hayali kurmuştum. İşte abim Alanya'da. İşte Alanya'ya giderim. Dükkanla beraber çalışırız. Dükkanı devam ettiririz. Hayatımı orada kurarım diye düşünüyordum. Bir anda İngiltere'de podyum yaptım. Daha sonrasında hemen Arjantin'de tekrar podyum yaptım. Ya dedim ki oluyor bu herhalde. Hani podyum yapmaya başladım daha ilk senemde. 2019'da çok daha güçlü başladım. İlk iki yarışı 4-5 bitirdim. Ondan sonraki bütün yarışları podyumda bitirdim ve benim hiçbir zaman unutamayacağım Fransa'da 16. start aldım. Yarışı 1. bitirmiştim. Bu benim ilk birinciliğimdi Superbike Dünya Şampiyonası'ndaki ve bunu hiçbir zaman da unutmuyorum. Çünkü 16. start alıp bir dünya şampiyonasında 1. bitirmek gerçekten zor bir şey. Bu benim aslında biraz dönüm noktamdı. Daha sonrasında Yamaha ile fabrika takımıyla anlaşma imzaladım. Ve kariyerim oradan sonra zaten tamamen değişti.
Bu arada benim konuştuğum, yani şimdi ben tabii ki motor sporlarına çok hakim biri olmadığım için biraz daha işte seninle söyleşi yapmadan önce detaylı bilgilenmeye çalıştım açıkçası. Seninle ilgili konuştuğum herkes senin çok özel bir yetenek olduğunu söylüyor. Şimdi Evet. acaba senin o vazgeçmeye niyetlendiğin zamanda seni Kenan'ın ve işte etrafındaki diğer insanların motive etmesinin sebebi bu muydu? Sendeki o yeteneği mi görüyorlardı ve bu böyle, hani sen mesela şimdi böyle bir pure yetenek diye birini gördüğünde anlayabiliyor musun? Bunu nasıl anlaşılır? Hani futbolda anlaşılıyor, basketbolda anlaşılıyor falan da sizin adınıza motor sporlarında bu nasıl tespit ediliyor? Yani şöyle, yani izlemen gerekiyor. Yani şimdi bizim bu sporda da çoğu insan var. Diyor ki ben de sizin gibi olacağım. Çıkıyor geliyor buraya yani. Ben Kimsenin örnek vermek istemiyorum. Yani nasıl olsun? Şimdi yüzüne bakarak da anlayamıyorsun ki onda yetenek var mı yok mu diye. Onun motor kullanması gerekiyor, bir şey yapması gerekiyor, bir şeyler göstermesi gerekiyor. Yani o konu çok zor bizim motor sporlarında. Yani araba kısmında da motosiklet kısmında da aynı şekilde. Burada işte aile devreye giriyor. Yani ailenin ilk önce başlaması gerekiyor ki bu işe, daha sonrasında o çıkan sonuçlar, işte yarış sonuçları, motosiklet sürüşü. Mesela bizim Berkay yeni. Berkay kaç yaşındaydın Berkay sen şimdi? 11 yaşında ama bir motosiklet sürüyor. Birazdan izlersiniz. O zaten anlaşılıyor yani, hani yetenek olduğu onda. Geleceği de oldu, çok rahat anlaşılıyor. Yani dediğim gibi şimdi normal bir şekilde ben de sizin gibi olmak istiyorum diye gelen birinin yüzüne baktığınızda yetenek olup olmadığını bilmiyorsunuz. Ki belki o kadar çok insana yetenek vardır ki durumu yoktur belki motor sporlarına başlamaya. Onu işte göremiyorsunuz. Bu da işte bizim ülkemizin aslında sadece futbola önem vermesinden dolayı kaynaklanan bir şey. Kenan ve sonrasında senden sonra ilgi arttı mı ya? Size gelen talepler nasıl başlamak için bu spora? Ya bizde şimdi şöyle, okul değil burası. Bu Hayır, yani mesela abi, şey gibi, yani bize de vesile olur musun? Bizi herkes nasıl ister yönlendirir tabii misin ki de. falan. Herkes çok ister ama dediğim gibi aileyle başlanacak bir şey bu Maliyeti spor. de bir spor sonuçta. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Aileden falan stres olma hikayeleri var mı böyle, aman işte artık tamam yeter dayanamayacağım falan Benim dediğinde annem mi? izlemiyor hala. İzlemiyor mu hala? İlk yarışımı da izlemedi. Son yarışımı da Ya, izlemedi kıyamam. yani. Benim annem genelde izlemiyor. Ya İzlemesin söylüyor mu canım. dayanamıyorum diye. Ben birinci oldum mu annem liste yapıyor eve. Evet. Alınacak listeleri. Çok iyi olacak liste. Mesela ne gibi şeyler? Hep bir şey çıkartıyor, buluyor, sorun yok. İyi, süper. Aynen. O da kendince o zaman öyle bir şey yapıyor demek ki. Tabii o da ben birinci oldum. Hedef Biliyor koyuyor ki yani. Mutlu gelecek zaten, dur şunları da aldırayım diyor. Ne güzel. İyi taktik bence de. Çok iyi. Ama Takdir ediyorum onu da. ama bayağı şanslı yani, arka arkaya en çok yarış kazanan Tabii çok mutlu sporcu bu sene oldu. özellikle. Normal. Allah daim etsin, mutluluğunu böyle devam etsin. Peki Sakarya'da bu arada bu son yıllarda değil ama şimdi son yıllarda motor sporlarında oldu. Ondan önce de futbolda böyle acayip bir futbolcu fabrikasıydı Sakarya. Çok fazla Sakaryalı futbolcu var. Senin nasıl futbollara? Ya benim futbolla aram öyle çok iyi değil. Gidiyor Ama, musun mesela maça falan fırsat bulunca? Tabii fırsat bulunca gidiyorum. Mesela bugün aslında bir program var akşam. Program olmasaydı mesela Beşiktaş maçına gitmiştim diyebilirim yani. Gidemiyorum şu an. Güzel de maç olacak. Tabii biraz zor olacak. Takım biraz güçlü. Bakalım. Ben Beşiktaşlıyım. Takip edebildiğim kadar da takip etmeye çalışıyorum. Tabii ki de o kadar da koyu değilim yani bu işte. Çünkü kendi sporumla uğraştığım için takip etmeye çalışıyorum sadece Beşiktaş maçlarını özellikle. Severim, izlemesini severim ama tabii deliler gibi o anı beklemem yani, maç olsun hadi izleyelim diye. Vaktim olduğunda, müsait olduğumda tabii ki de daha çok. Bu sene Beşiktaş'ın iyi başladığı, çok iyi transferler yaptığı bir sene. Böyle takımda en beğendiğin futbolcuyu sorsam kimi söylersin? Rafa mı, Immobile mi? Ya o oyuncular ayrı ama ben mesela Mert'i çok seviyorum kalede. Özellikle bizim milli takımda kalecilik yaptığında o özellikle son dakika kurtarışı gerçekten bambaşka bir şeydi. Yani ben çok takdir ediyorum ve her geçen gün de kendisini geliştiriyor. Yani çok sevdiğim bir kaleci. Yani genel olarak aslında hani sevdiğim insan olarak o var. Cenk abiyi çok severdim. Transfer oldu. Cenk abi de benim telefonda kayıtlıydı. Cenk Tosun BJK diye. Geçen Cenk abi aradı, konuşurken aklıma geldi, FB olarak değişti. Cenk abiyle 2021 yılı neredeyse onunla beraber şampiyonluğa gittik. Cenk abiyle 2021 yılında tanıştık ve neredeyse her gün bana soruyor. İşte şu ne? Şu niye böyle? Hani motosikleti öğrenmeye çalışıyor o dünyayı. Anlattım, hep böyle anlattım. Hakim olmaya başladı.
her yarışta şey yapıyor. Nasıl hissediyorsun? Hani yarışa girmeden önce artık böyle yazmaya başlamıştı. 2021 yılında da işte şampiyon olmuştuk. Sağ olsun Cenk abi de konuşuruz, görüşürüz. Yani sevdiğim bir abi. Arda bu arada. Hangi Arda? Turan mı? Tabii ki de. Güler. Güler. Ben de Cenk'ten örnek verince Yok. onun jenerasyonuna gitti aklıma. Arda Turan'dan bir kere karşılaştım. Hı-hı. Barcelona'da karşılaşmıştım. Karşılaştınız öyle. Tabii Kenan abiyle aslında Red Bull bir program bir şey yapmıştı. Yarışa gidiyorduk biz de. Bir de otelde aslında karşılaşmıştık beraber. Karşılaşmıştık derken yani orada görüştük. Ben de aslında nasip oldu diyebilirim yani Arda abiyle aynı ortamda olmaya. Fotoğrafımız da var hatta. Daha sonrasında Arda Güler zaten çok severek izliyoruz onu. Gerçekten attığı her golde yani onun kadar mutlu oluyoruz. Var mı Arda ile tanışıklığı, iletişiminiz? Tabii. Var mı? Süper. Böyle yarışlar, maçlar öncesi iletişim kuruyor musunuz? O kadar değil ama yani istediğimiz zaman tabii ki de görüşebiliyoruz. Sadece işte hayalimde var. İnşallah bakalım sezon bittiğine denk getirebilirsem bir maçına gitmek istiyorum onunla. Süper olur. Hem canlı izlemek istiyorum. İspanya'daki yarıştan sonra falan takvime baktın mı? Belki denk gelir. Şampiyon olursak eğer İspanya'da buradaki takvim daha koyu bizim. Hayır ben gibi yani orada 2 gün devam ettik tatil edip gibi oldu benim ama. Yani onu tabii ayrıca gitmek istiyorum gerçekten. Çünkü ben Barcelona'ya çok uçuyorum. Ama kendisi Madrid'de olduğu için biraz uzak kalıyor. Uzak kalıyor. O senin yarışa gelsin Arda'ya yani. Buradan mesaj iletelim. Bakalım. Ben bir gideyim. Ondan sonra bakarız. Şimdi programın son bölümüne geldik dedim. Genel olarak böyle kariyerinde ne olursa tam olarak ben hedefimi yerine getirmiş olacağım diyeceksin. Bilmiyorum daha çok var ama. Yani sakatlık falan olmazsa bir 8 sene daha gider gibi gözüküyor. Çok erken mi sordum? Çok erken sordum. 7 sene sonra buluşalım bir daha. 2 sene sonra daha konuşabilir miyiz buna? Bir son soru sorayım dedim. Bağlayıcı bir soru evet böyle kaldı. Toprak çok teşekkürler. Ama bu sene benim için çok önemli bir şey var. Red Bull ailesiyle benim 10. senem. 10. senen? Evet. Wow, bayağı olmuş. Dile kolay. 10. senem Red Bull ailesiyle. Öncelikle Red Bull ailesine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir aile gibiler. Dediğimizi hiçbir zaman ikiletmediler. Her zaman yanımızdalar. Her anlamda bu arada. Gerçekten çok mutluyum Red Bull ailesiyle beraber olmaktan. 2025 yılına geçtiğimizde de 11 sene olmuş oluyor. İnşallah daha nice 10 senelere diyelim. İnşallah taçlandıracaksın bu seneyi de, bundan sonraki seneleri de yarışın her alanda şampiyon olarak. Bütün temennimiz o. Bir Sakaryalı olarak ayrıca gurur duyuyorum, ayrıca mutlu oluyorum. Kenan yarışırken de öyleydi. Normalde takip etmediğimiz bir branşı Kenan yarışıyor diye takip eder, onunla mutlu olurduk. Şimdi seninle mutlu oluyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu kadar samimi, bu kadar içten sorularımızı yanıtladığın için. Hani tanışmıyorduk, ilk defa tanıştık ama ben böyle uzun yıllardır sanki komşuymuşuz gibi hissediyorum. Sakaryalı olunca belki de ondan dolayı. Hızlı kaynaşıyor insan. O yüzden çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Başarılarının devamını çok diliyorum. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim ayrıca. İnşallah bir de dünya şampiyonu olduktan sonra tekrar görüşürüz. İnşallah yarışa geleceğim. Burada ekip bir kez daha unuttum sanmayın. Değerli izleyicilerimiz, çok keyifli bir bölümün daha sonuna geldik. Başına yaptığım hatırlatmamız sabit, biliyorsunuz. Kanala abone olmanız gerekiyor ki size bildirim gönderebilelim. Onun dışında bize lütfen geri dönüşlerinizi iletin. Ve yeniden buluşuncaya dek de tabii ki hoşça kalın. Prometyon yetkili bölge bayisi Maresen Otomotiv sundu.